Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında. Ben bugün gayet mutluyum, keyfim yerinde. Çünkü çok sevdiğim, çok beğendiğim bir konuğum var. Daha önce aslında bir tiyatro projesi için tiyatro partneriyle birlikte programıma davet etmiştim kendisini. Nezaketiyle kabul etmişlerdi. Gelmişlerdi, çok güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Şimdi tek başına geldi. Anlatacak çok güzel şeyleri olduğunu biliyorum. Onu ilk tanıdığım günden beri ruhu, nezaketi, naifliği her zaman çok dikkatimi çekmiştir. Hep böyle severek takibimde olan bir isimdir. Gördüğüm zaman böyle videolarını, haberlerini aşırı mutlu olduğum, hep mutlu olmasını dilediğim bir isim. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Hep beraber bir bakalım isterseniz. Paulo Coelho diyor ki, zarafet yüzeysel bir şey değildir. İnsanlığın hayatı ve yapılan işi saygın kılmak için bulduğu yoldur. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Öyle bir konuğum var ki zarafet gerçekten göbek adı. Yalnız bugün şöyle bir şey oldu. Bu benim büyülü masama konuğum oturdu ve çok güzel hazırlanmış her zamanki gibi. Şöyle bir döndü, bir bana baktı. Aa dedim, sende bir şey değişmiş, bir şey olmuş. Bir hal gelmiş üstüne. Çok olgun, çok dingin, çok güzel bir yaş almışlık ama böyle hakkını veren bir yerden. Sevgili Yasemin K. Allen benimle. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Seni gördüğüm için çok iyiyim. Sen nasılsın? Bilmukabele efendim. Gene çok güzelsin, gene çok zarifsin. Sizin güzelliğiniz efendim. Buraya geleceğimi bildiğim için elimden geleni yaptım şimdi sizin karşınızda Ya. da. Hazırlanmadan gelmek olmaz. Bence sen normalde de böyle zarifsin. Ben böyle düşünüyorum. Yani uykudan uyandığında da, uyumaya hazırlandığında da. Uyumadan önce nasıl uyuduğuma bağlı. İyi uyumuşsam evet pamuk gibiyim. Yoksa Ya. yani konuşmayın benimle. Tersin pistir mi? Allah'ım yani sabahın 7'si ile 8'i arası tam şey oldum ya, klişe vardır ya, kahvemi içmeden konuşmayın benimle. Ay evet doğru. Ama yani işte öyle oluyor biraz. Evet olabilir ama şeyi tahmin edebiliyorum yani sende. Tersleştiğinde ve damarına basıldığında da böyle birkaç adım geri durmak gerekirmişçesine. Ya zamanında belki kendimi daha net ifade etseydim küçükken belki böyle olmayacaktı ama şimdi öyle bir mekanizma gelişmiş olabilir yani. Çok Bence fazla. güzel. Hani canım ya. Bir sakıncası Bir şey yok. yok yani, bir şey yaptığımız yok yani. Ben aynı zararımız düşünüyorum. yok kimseye. Evet bence de. Aynen. Zaten şey oluyor biraz, benim de öyle saman alevi. Yani bir de bende şey var mesela, yeni yeni fark ettiğim. Çok yükseliyor sesim. Sanki Ha. azarlıyormuşum gibi Ha, oluyor. ha. Halbuki o, şimdi tabii böyle psikoloji okudukça anlıyorum. Anlaşılmamanın ve duyulmama ihtimalinin getirdiği ses yüksekliği. Evet. Evet. Hani işte turist biri gelir de sana yol sorar ama sen onun dilini bilmezsin. Türkçe yolu tarif etmek için avaz avaz bağırırsın ya anasını. Sağa dön sağa diye, ama aslında bağırmaya gerek yoktur. Tam o benim hayatın içinde çaresiz, biçare kaldığım, bir anda öfkelendiğim ve kendimi anlatmak istediğim yerde sesimin yükselmesinin sebebi de oymuş. Bunu keşfettim. Bir beni rahatlattı. Güzel güzel. Ne zaman keşfettin bunu? Yeni. Güzel. Okey, yükselirse oradan diye algılıyorum o zaman. Evet ve Tamam. kendi arkadaşlarıma, çevreme de bunu söylüyorum. Diyorum ki sesim yükselince, benim psikoloğuma da sordum Kişisel bunu. algılamayın lütfen. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Evet. Aynen. Psikoloğuma da dedim ki ben böyle sinirlenip sesim yükselince yakın çevrem bana ne yapsın? Psikoloğum ne dedi biliyor musun? Gelsin sarılsın ve sana desin ki seni duyuyorum, güvendesin. Ay ama Aa, belki ben de bir ağlamaya başladım. Ama yani o da ama onlar da neye uğradığını şaşırmıyor mudur yani hani karşında, çünkü yani o da defansa sokar insanı, o da Tabii. niye bu insan bana bağırıyor der. Tabii. Gelip sarılmak orada ilk aklına gelen Hani şey en yakın. olmayabilir. En yakın. Ha, Ben uyarız. şimdi söyledim en yakın çemberdekilere. Dedim ki böyle hezeyanlarım olursa benim, Evet. deyin ki gelin sarılın bana, Ceyda seni duyuyoruz, seni seviyoruz, tatlım benim deyin. Ben hemen yapacağım ve sesim normale dönecek. Evet. Sen de kendi keşfettiğin böyle şeyler var mı? Ben bunu keşfedince Evet. çok büyük rahatlama yaşadım ki gerçekten son 2 ayda keşfettiğim şey Öyle bu. mi? Ya ben genel olarak böyle bir daha sakin hissettiğim bir dönemdeyim ama yani insanların tetiklendikleri noktalar çok geçmişe dayanan şeyler olduğu için genel olarak böyle seviyeyi şurada koruduğum için tetiklendiğim zaman bir o kadar daha çok batıyor. O kimdi ya falan, ne oldu bana şimdi, bir yerden bir şey geldi. Aman öyle bilmem ne falan filan. Sonra bir anda duruyorum. Ha diyorum, orada bir şey olmuş, bir düğmeme basılmış. Ama yani şey yapmaya çalışıyorum.
bir şeye tepki vererek de o olayı büyütürsün ya. Bir de kendinle alakalı hale getirirsin. Halbuki o karşındakiyle alakalıdır. Olabildiğince o durumu sakin tutmaya çalışıyorum. Daha fazla beslemeye gerek yok yani bu duyguları. Olabilir yani işte öyle. İyi geliyor mu bunu bilmek? Öyle yani hep sakin kalmaya çalışmak da hani bastırmadan bunu yapmak çok zor bir denge. Yani kendini ifade etmek yani sıfırdan 100'e değil de sıfırdan 25'e nasıl yapabiliriz? Sıfırdan 50'ye en azından küçük küçük denemeler yapıyorum evet. Ne güzel yaşalıyorsun. Sen de bunu hissediyor musun? Sence sen nasıl yaşalıyorsun ya da? Benim baktığım yerden sormayayım. Son 2 senede çok farklı bir kafa geldi bana. Ya insanın beyni de ve her şey değişiyormuş zaten. Bu tabii son 2 sene diyoruz ama sen 89 doğumlusun Evet. değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, evet, O doğru. zaman ne değişti son 2 senede? Ya 33 yaşından, 34 yaşından sonra insan beyninde bir olgunlaşma oluyormuş zaten ve benim hayata bakış açım bir panik, böyle bir her şeyi yapayım, onu da yapayım, onu falan, ona yetişememe hissi kalktı. Çünkü zaman hiçbir şekilde benim düşündüğüm gibi geçmedi bu noktaya kadar. Hani olacağını düşündüğüm şeyler ya da hissedeceğimi düşündüğüm şeylerin çoğu olmayınca dedim ki benim yani gelecekle alakalı endişelerim aslında biraz gereksiz çünkü yani kötü şeyler beklemediğimiz yerden geliyor. Kötü olmasını beklediğimiz şeyler çoğu zaman iyi sonuçlanıyor falan. O yüzden gelecekle alakalı kaygıları birazcık şey yaptım Çok açıkçası. güzel bir yani. şey bu. Öyle yani bir kenara koydum. O zaman böyle hakkını vererek mi yaşa alma hali 30'larında? Hayatım ben genel olarak hep hakkını verdiğimi düşünüyorum yani. Harika. Evet yani o şey bir kere yaşıyoruz. Hani kariyerde de boğulmamak lazım, orada da boğulmamak lazım. Başka insanlar için yaşamak da hani onu ya onurlu bir davranış gibi gelse de o bencil olmayayım diye kendini kaybeden çok insan da gördüm. O yüzden kendim için de çok yaşamaya çalıştım. Arkadaşlarım için de, ailem için de denge tutturmaya çalıştım. O devam. Spesifik ne değişti? Yani bu 2 senede hani dedin ya keskin yani değişiklikler olduğunu anlıyorum. Net böyle ilk üçün ne oldu değişen? Baba vefatı. Ondan sonra yani ondan önce aldığım bazı kararlar erken yatıp erken kalkma. Hani 5.30-6.30 gibi uyanıp yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Hani gün doğumunu yakalamaya çalışıyorum. Başarabiliyor musun? Yarı zamanlı. Bravo. Evet, o güzel oluyor çünkü bir ilkel bir şeyler uyanıyor bence hani bir gün doğumuyla uyandığın zaman. Onu yaptım. O bir de yani dediğim gibi aslında benim olan bir şey değil de zamanın geçişi ve zamanla irdeleyiş biçimim değişti. O da sadece geçmesiyle olabilen bir şeydi. Aceleye getirebileceğim bir şey değildi. Deneyim, tecrübe ve tamam ya her şey bir şekilde olacağına varıyor diyorsun. Çok özel olmazsa cevap vermek zorunda değilsin ama merak ettiğim için soruyorum. Baban ölünce ne oldu? Dışarıdansa içimde olan kısımlarını daha çok yani o dışarıda bir arayış değil de içeride bir arayışa dönüyor. Ha. Yani beni ben yapan kısımlarını daha çok fark ediyorum, arıyorum da. Çünkü unutmak istemiyorsun. Tabii. İçselleştiriyorsun. Dışarıda bir obje olmaktansa içeride yaşadığın bir şey haline geliyor. Bir de hakikaten işte fani ya dünya. Yani Değil her mi? şey geçici. Aynen. Şeyi hatırlıyorsun, ölüm var. Aslında o duyguyu bilmek ve o bilgiyle yaşamakla o bilgiyi yok saymak arasında çok ciddi bir tavır farkı oluyor insanda gerçekten. Ya bir şeyi şey olarak teoride bilmekle fiziksel olarak onu pratikte yaşamak arasında şey var hani onların birçok şey oturdu. Yani o öyle yani evet. Öyle. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Yani ben bunu defalarca söyleyeceğim. O kadar güzel senin görünüyorsun ki. güzelliğin, Hayır, ne yaptığını merak yani yüzüne bir şey yapmadığın çok belli. Yapmıyorum aslında yani. Hani Muhteşem aralarda hani görünüyor. bakım yapıyorum hani ince çizgiler oturmasın diye hani yaptırmışlığım da var botoks dolgu falan ama hepsini Ama şu anda yaptırdım. hiçbir Şu anda şey bir şey yok yok. Aynen yüzünde. aynen. Ve görüyorum incecik o çizgiler. Belki de ben o çizgileri çok Ya sevdiğim ben de için ya. sevdim biliyor musun? İşte korkuyordum onlardan falan Çok ama böyle güzeller. o benim yaşanmışlığım yani aslında kendine nasıl davrandığınla ilgili aynaya baktığın zaman onu görüyorsun yani o böyle
Demek ki yaşanmışlıklarım, tecrübelerim, hayatım her şeyle orada yansıması ve okey seviyorum ben bunu diyorsun. Yani çok hiç korkacak hiçbir şey yokmuş. Yok. Ve gerçekten şey oluyorum. Evet ya hissediyor şu anda. Evet oradaki bir çizgi Evet. biraz belli etti kendini diyorum. Ben böyle cildine müdahale etmemiş aktrislerin fotoğraflarını gördüğümde sosyal medyada büyütüp Büyütüp bakıyorsun bakıyorum. değil mi? Evet, kaz ayaklarına, Hmm. buralardan çıkanlara. Evet, Böyle evet. diyorum ki neler var kim bilir Cilt oralarda. bakımı opsiyonları var Tabii tabii ki. ki. Hani deri altına yapılan vitaminler Aynen. vesaire. Yani genel olarak müdahaleler ya beni başkalaştırıyor. Ama böyle bir fresh oluyorsun. Seviyorum onu ama kendimi de göremiyorum. Çok Anlam enteresan. gidiyor. Anlam gidiyor yani. Aynen Evet. aynen aynen. Evet. Bir de sen derin bir kadınsın. Evet. O yüzden ben hep böyle derin insanların yüzüne çok müdahale ettiğinde ki sen hiçbir zaman yapmadın da ben genel bir şey Sonuçta, söylüyorum. ufak. Diyorum ki ya o derinliği yok etme. Çünkü ağzından çıkanlar o kadar derin ki Evet. ben onu senin yüzünde de görmek Evet, istiyorum. evet. Ya yaşadığın Kıymetli. şeyler üzücü olursa, çok üzülmüşsen onların etkilerini görmek istemeyebilirsin yüzünde. Tabii ki. Çok haklı olarak. Ay bu yorgunluk üzerimde olmasın diye o yüzden hiç yargılamıyorum. Evet. Sadece dönem dönem ben de bir yaptırıyorum, bir bırakıyorum. Çünkü Tamam. şey olsun diye yani kendi yüzümde tekrar bir şey yapıp. Bir de oyunculuk için zaten Evet. çok uyuz oluyorum yani kendimi izlediğimde. Oynamamış yani ifadeyi görememek beni rahatsız ediyor çok yani. Yok artık kendine çok mutlu olabilirsin açıkçası. Ben seni Teşekkürler. hani öyle hiç keskin bir şekilde görmedim şimdiye kadar ama konu açılınca söylemek Tabii, istedim. tabii. Şimdi tabii projelere geçeceğim. Tiyatro oyununa devam ediyor musunuz? Yok etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Nasıl gitti o süreçte? Ben merak ediyorum. Harikaydı ya, Değil mi? harikaydı. En son özellikle sonlara doğru yani peş peşe turne yaptığımız zaman hani hikaye az çok işte Neil Simon'ın bir modern Aynen. Amerikan tiyatrosu işte romantik komedi diyebileceğimiz dram aslında. Büyük Ama Aşkların komedi sonuncusu Büyük oyunuydu. Aşkların sonuncusu. Evet. Evet. Biz ona bir katman daha eklemiştik biraz daha metalaştırıp falan hani günümüze ve kültürümüze ufak uyarlamalar. Biz Murat'la en sonunda ben onun 2 adımından ne kadar yorgun olduğunu ya da şey olduğunu, enerjisini anlayabiliyordum. Hangi lafı nereden nasıl söyleyeceğini, nasıl boşluk Tabii. bırakacağını. Meğersem o zaten beni çoktan çözmüş. Ben de çözünce çok güzel bir şey yakaladık yani. Sinerji. Sinerji yakaladık. Harika. Harika bir duyguydu gerçekten yani. Evet. Çok zaten heyecanlıydın. Hı. O yüzden çok güzel geçeceğine de ben Güzeldi, emindim. çok güzel. Şimdi böyle istiyor musun başka tiyatro oyunlarında Ay çok olmak? istiyorum ya çok yani bu çok bağımlılık yapan da bir duygu. Ya seyirciyle iletişim çok keyifli. Değil mi? Yani evet. Sıcak iletişim. Aynen. Bir de işte kamera önü oyunculuk çok farklı, çok teknik gerektiren bir sanat. Ama bazen böyle 4 duvar arasında kısıtlı kalmış gibi de hissedebiliyorsun. Yani bütün bedenini entegre ederek yani sanatını icra etmek çok harika bir his ve de hatalarınla var olabilmek yani. Yani kestik lafını duyacaksın diye insanın bazen kafasında böyle bir şey olabiliyor. Tabii. Sahnede o yok ya. Full özgürlük ve hataların da aslında değerli ve kıymetli ve altın yani onlar. Onları altına çevirmek senin yani elinde. Sen gerçek bir dünya vatandaşısın aslında. Çünkü zaten Londra'da doğdun ama Türkiye'de her zaman hani performanslarını sergilemek istedin. Aslında Londra'da da devam edebilirdin. Yabancı dilinin kapasitesi, profesyonelliği senin orada da yola devam etmene sebep olabilirdi. Sen burada bu başarıyı elde etmek istedin. Bu da çok kıymetliydi bizim için Türk seyircisi olarak. Ama şimdi mesela Amerika'da da zaman geçiriyorsun, seyahatlerini de bol tutuyorsun. Ben merak ediyorum senin perspektifinde ve senin yaşam çizgin içinde nasıl görünüyoruz biz ve sen oyuncu olarak evet ya ben şimdi Amerika'da da bir şeyler yapabilirim, Londra'da da bir şeyler yapabilirim. Duygun oluşmaya başladı mı? Ben 2016'da aslında ilk önce Amerika'ya sonra Londra'ya gidişim vardı. Sonra Strike Back diye ilk global işimi ben orada yaşadığım sürede yapmıştım. Bir 4 sene orada yaşadım. Sonra pandemiyle beraber değişen etkenlerle ben İstanbul'a döndüm. Çünkü yani İngiltere'de bizim sektör yani film sektörü çok Tabii. aşırı küçül ve yani neredeyse yeni sektöre giriş yapan insanlar için imkansızlaştığı bir noktaya geldi. Zaten her şey durulmuştu. Ondan sonra böyle ya çok gitgelli bir şey oldu. Ben de mesela çok lineer düşünmekten hani hepsini bir arada entegre etmeye çalışacağım, hepsini bir arada yapmaya çalışacağım bir hayat ve anlayışa geçtim aslında. Hani Nasıl bu burada olur, başardın Türkiye'de olur. bunu?
Yani gidip gelerek yapıyorsun. Hiçbir şeyin yani dediğim gibi aynı şeye dönüyor deminki. Düşündüğüm gibi ilerlemiyor hiçbir şey. Evet. Bütün şanslarımı deneyeyim madem. Çünkü neyin nasıl olacağını bilemiyorsun ve bu renk, bu denemeler, bu bir de şeyi seviyorum ben. I like the struggle yani challenge seviyorum, Savaşmayı savaşmayı seviyorsun seviyorum. ve Evet. mücadele etmeyi Mücadele etmeyi seviyorsun seviyorum. aslında. Kovalamayı, bir şeyi sürekli böyle bir arayıştayım. Böyle bir köşeyi döndüğüm zaman oradan ne göreceğim diye dünyaya farklı açılardan bakmayı. Öyle o yüzden yani böyle hala işte o senaryoları arıyorum açıkçası. Bir gün elim o senaryo geçecek. Bir tane tiyatro oyunu yaparım bilmem ne. Şu şey böyle hani elimde o hissettiğim an bileceğim gibi bir his. Ayrılık da Sevda'ya dahil de onlardan, o Evet. işlerden bir tanesiydi. Ama hep onları arıyorsun, o parıltıyı arıyorsun.